Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere humus tarifi vereceğim. Öncelikle blenderımıza 1 su bardağı nohutumuzu koyuyoruz. Bütün malzemeleri burada karıştıracağız. Zeytinyağımızı koyduk. Limonumuzu koyduk. Suyumuzu koyduk. Baharatlarımı ve tuzumu ekliyorum. Sarımsağımı ezip ekliyorum. Tahinimi koyuyorum. Ve hepsini robottan çekeceğim. Humus yapılışımız bu kadardı. Hemen kolayca, pratikçe yaptık. İsterseniz üzerine şöyle biraz zeytinyağı, birkaç nohut ve biraz maydanozla süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Mercimek köftesi. İlk olarak 1 su bardağı mercimeğimi yıkadım ve üzerine 1 su bardağı su ekleyip içerisine çok az miktarda biraz da tuz ekliyorum. Ocakta pişmeye bırakacağız. Mercimeklerin ne kıvamda olması gerektiğini sizlere yine göstereceğim. Mercimeğin pişerken bir taraftan da soğanlarımızı yemeklik olarak doğrayalım. Sosu için hazır hale getirelim. Soğanlarımızı hazırladık. Yeşilliklerimizi de hazırlayalım hemen. Yeşilliklerimizi de ince ince kıyıyoruz. Şimdi bir gidip mercimeğimizi kontrol edelim. Şimdi mercimeğimizi şöyle çok erimeyecek şekilde yaptıktan sonra alalım. Bulgurumuzu ekleyelim içerisine. Mercimeğimi aldım ocaktan. Şöyle çok erimeyecek kıvamda olacak arkadaşlar. Şimdi bulgurumu atacağım. Buradaki oran şu. 1 su bardağı mercimeğe yarım su bardağı bulgur. 1/2 oranında ekleyeceksiniz. Buradaki oranımız bu şekilde olacak. Şimdi yarım su bardağı bulgurumu ekledim. Karıştırıyorum. Bunların demlenmesini bekleyeceğim. Demlenirken de salçalı sosumu hazırlayacağım. Bir taraftan soğanlı salçalı sos hazırlayacağız. Bunu bu şekilde demlenmeye bırakalım. Kapağını kapatıp bırakıyoruz bu arada. Salçalı sosumuz için 1 çay bardağı sıvı yağına soğanlarımı koydum. Bunları güzelce kavuracağım. Kavurduktan sonra salçamı ekleyeceğim. Güzelce soğanlarımızı kavuralım. Gelelim. Soğanı iyice kavurdum. Şöyle güzelce kavurdum. Şimdi salçasını koyacağım. Yine kavurmaya devam salçayla birlikte soğanı güzelce tekrardan kavuralım. Salçayı da kavurdum. Şimdi burada ben baharatlarımı kavurduğum salçama koyuyorum. Şimdi ürünlerin birleştirmesine geçebiliriz. Mercimeğim güzelce demlendi bulgurumla birlikte. Bir kaba alalım. Şöyle bir tepsiye döküyorum. Sıcak olduğu için metal bir şeye dökmek istedim. Şimdi üzerine salçalı sosumu da koyacağım. Salçalı sosumu da döktüm. Şimdi nar ekşimi koyuyorum. Zeytinyağımı koyuyorum bir taraftan. Limonumu koyuyorum. Ve bunları bir güzel karıştırıyorum. Bu çok sıcak olduğu için bunu biraz soğutalım. Hem yeşilliği de ölmesin içerisinde. Soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra şöyle elimizle güzelce yoğuralım. Yeşilliğini öyle atalım. Şimdi biraz soğuttum. Biraz da elimle yoğuracağım. Yeşilliğini de atalım. Yoğurduğumuz köftemize şu şekilde şekiller vereceğiz. İsterseniz yuvarlak yapın, isterseniz böyle çiğ köfte gibi şekiller verebilirsiniz. Şekil verip servise alalım. Mercimek köftesi tarifimiz bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Acılı ezme tarifi. Tüm malzemelerimizi blenderımıza koyacağız ve hepsini çekeceğiz. Domatesle başlıyorum. Maydanozlarımı ekledim. Salatalıklarımı koydum. Biberlerimi koyuyorum. Sarımsağımı attım. Soğanımı birkaç parçaya böldüm, koydum. Baharatlarımı ekliyorum. Sıvı yağ. Limon suyu. Nar ekşisi, sirke, salça ve son olarak tuzumu ekliyorum. Bunların hepsini çekeceğim. Acılı ezmemizin yapılışı bu kadar. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Salatalık mezesi tarifi. İlk olarak salatalıklarımızı ince ince doğruyoruz. Şu şekilde 2'ye 4'e bölmeyin. Bütün şekilde ince ince kabuklarını da soymadan doğrayalım.
Tüm salatalıklarımı ince ince doğradım. Bir süzgece koydum. Altına da bir tane kap koydum. Bu salatalığımızı tuzlayacağız. Bol tuzla. Tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Bol koyun dememin sebebi bu suyuyla beraber zaten süzülecek tuz. Tuz oranı içerisinde azalacak. O yüzden şöyle güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum salatalıklarımı. Tuzu ona iyice yediriyorum. Şimdi güzelce karıştırdım. Bunu bu şekilde 3 saat bekleteceğiz. Suyunun süzülmesini sağlayacağız. Salatalığımızı 3 saat beklettik. Şöyle suyu çıktı. Şimdi hemen bunun sosunu hazırlayalım. Birleştirelim ondan sonra. Yağımızı koyuyoruz. Limon suyumuzu ekledim. Baharatlarımı attım. Nar ekşimi ekliyorum. Ve son olarak sarımsağımı koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Salatalıklarımı ekleyeceğim. Ve hepsini harmanlayacağım. Güzelce harmanladım. Şimdi servise hazırlıyorum. Salatalık mezemizin yapılışı bu kadardı. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Suyu da ekmek banmalık oluyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kırmızı pancar salatası. İlk olarak pancarlarımı güzelce soydum, yıkadım. Daha sonrasında küçük olanlarını 2'ye, büyük olanlarını şöyle 4'e kestim ve tencereye aldım. Şimdi üzerine geçecek kadar su koyacağım. Ve bu şekliyle pancarlarımı güzelce haşlayacağım. Pancarların piştiğini de nasıl anlarsınız onu da hemen söyleyeyim. İçerisine şöyle çatal rahat bir şekilde batıyorsa pancarlar haşlanmış demektir. Kıvamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hadi hemen pancarlarımızı haşlayıp gelelim. Pancarları güzelce haşladım ve suyunu süzdüm, soğuttum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Çatalınız rahat bir şekilde giriyorsa pancarınız pişmiş demektir. Gayet rahat bir şekilde çatalım giriyor hepsine. Soğuttuğumuz pancarlarımızı küp küp doğrayacağız. Çok da büyük olmayacak şekilde şöyle küp küp bütün pancarlarımızı doğrayalım. Doğradığımız pancarlarımızı bir karıştırma kabına alalım. İçerisine ince ince kıydığım maydanoz ve dereotumu koydum. Mısırımı ekliyorum. Limon suyumu, zeytinyağımı koyuyorum. Nar ekşimi koyuyorum. Son olarak tuzumu ekliyorum. Tuzu kendi damak tadınıza göre atabilirsiniz. Ve karıştırıyorum hepsini. Salatamı artık servise alabilirim. Kırmızı pancar salatamız hazır. Eğer isterseniz limonunu, nar ekşisini kendi damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Görseliyle iştah açıcı, kullandığımız malzemeler ile de besleyici bir salata oldu. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Baba ganoush mezesi tarifi. İlk olarak işe patlıcanımızı, domatesimizi, biberlerimizi közleyerek başlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle birkaç ürünlerimize delik açacağız. Bıçakla şöyle birkaç delik açalım, patlamasınlar. Ve ürünlerimizi közlemeye bırakıyoruz. Közledikten sonra tüm ürünlerimizi şöyle teker teker soyacağız. Daha sonra da doğrama işlemine geçeceğiz. Şöyle çekirdeklerini de alıyorum. Bu şekilde hepsini teker teker soyuyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay soyuluyor. Bütün malzemelerimizi soyduk. Şimdi doğrama işlemine geçebiliriz. Bütün malzemelerimizi doğradık. Şimdi içerisine baharatlarını, sarımsağını atalım. Sarımsağı şu şekilde tuzla ezilmiş olacak. Baharatlarını atıyorum. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Baharat olarak damak tadınıza uygun baharatlardan da atabilirsiniz. Orijinalinde kimyon var, pul biber var. Ben o yüzden orijinalinde olanları tercih ettim. Son olarak da biraz tuzunu ekliyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. Servise alabiliriz. Baba ganoush mezesi tarifimiz bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kısır tarifi. İlk olarak 1 su bardağı suyumuzu bulgurumuzun içerisine koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu bu şekilde demlenmeye bırakacağız. Salçamızı ocakta bir miktar kavuralım. Demlenen bulgurlarımızı bir yoğurma kabına alıyorum. Üzerine kavurduğum salçamı koyuyorum. Limon suyumu koyuyorum. Nar ekşimi ekliyorum.
Tuzumu ekliyorum. Karabiberimi katıyorum. Pul biberimi ekledim ve hepsini karıştırıyorum. Salçayı yedirene kadar karıştıracağım. Salçamı iyice yedirdim. Yan malzemelerine geçiyorum. İlk olarak turşumla başlayacağım. İnce ince doğruyorum. Turşum hazır. Salatalık ve domatesimi de küp küp doğradım. Onları da koyuyorum. Soğanımı doğrayacağım. Yarım soğan doğrayacağım. Siz seviyorsanız daha fazla soğan da koyabilirsiniz. Soğanınızı salçayla kavurabilirsiniz. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Soğan seçenekleri çok fazla. Soğanımı da ince ince doğruyorum. Yeşillik olarak dereotu ve maydanoz doğrayacağım. Yine bunları da ince ince doğruyorum. Son olarak maydanoz ve dereotumu da kısırımın içerisine ekliyorum ve iyice malzemelerimi karıştıracağım. Kısır yapılışımız bu kadardı. İsterseniz yanında yeşilliklerle servis yapabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Muhammara tarifi. İlk olarak ekmek içlerimi robotta çekeceğim. Ekmek içlerimizi şöyle robottan çektik. Karıştırma kabıma aldım. Cevizle devam ediyorum. Cevizlerimi de çekeceğim. Cevizlerim de hazır. Bunları da karıştırma kabına alıyorum. Ve son olarak robottan közlenmiş biberlerimi çekeceğim. Közlenmiş biberlerim de hazır. Şimdi bunları hepsini, bütün malzemelerimi karıştırma kabında karıştıracağım. Şöyle ekmek içiyle cevizimizi zaten karıştırma kabına almıştım. İçerisine kapya biberlerimi de koyuyorum. Sarımsağımı ezdim. Sarımsağımı ekleyeceğim. 3 diş sarımsak. Domates ve biber salçamı koyuyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Nar ekşimi koyuyorum. Son olarak zeytinyağımı da ekliyorum. Ve bütün malzemelerimi iç içe geçecek şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra servise hazırlıyorum. Muhammara tarifimiz bu kadar. İsterseniz üzerine şöyle biraz zeytinyağı, birkaç ceviz, şöyle maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Tarifimizin yapılışı bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Patates salatası tarifi. İlk olarak patatesimi küp küp doğrayarak başlıyorum. Fazla dağıtmadan küp küp doğrayacağım. Patateslerimin hepsini küp küp doğradım. Ben yeşilliklerimi atmadan önce soslarımı atıyorum. Malzemeleri atıp patatesle ilk olarak karıştırıyorum. Şöyle limon suyundan başlayacağım. Zeytinyağımı koyuyorum. Baharatlarımı ekliyorum ve tuzumu koyuyorum. Bunları güzelce harmanlayacağım. Evet, yeşilliklerimi atmadan önce güzelce patatesle sosumu harmanladım. Şimdi yeşilliklerimi yapmaya geçiyorum. Maydanoz ve dereotumu ince ince kıyacağım. Ve bunları karışımımın içerisine koyuyorum. Soğanla devam ediyorum. Soğanı piyazlık doğrayacağım. Soğanlarımı da karışıma ekliyorum. Ve bir kez daha karıştıracağım. Salatamı servise hazırlayacağım. Üzerini de yumurtayla süsleyeceğim. Patates salatamızın yapılışı bu kadardı. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bat tarifi. İlk olarak 1 su bardağı mercimeğimi güzelce birkaç kez yıkadım ve üzerine 3 su bardağı suyu da ekliyorum ve mercimekler patlayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Mercimeğim pişerken bir taraftan da yeşilliklerimin doğramasını yapıyorum. Bu arada mercimeğime tuz attım. Bilginiz olsun. Dereotuyla maydanozu doğradım. Şimdi yeşil soğanıma geçiyorum. Yeşil soğanlarımı da ince ince kıyıyorum. Yeşil soğanım hazır. Kuru soğanımla devam edeceğim. Burada soğanı seviyorsanız abartabilirsiniz. Kuru soğanım da tamam. Domatesime geçiyorum. Domatesimi de ince ince doğrayacağım. Domatesim de tamam. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi mercimeğimin pişmesini bekliyorum. Mercimeğim pişti. Şöyle göstereyim size. Pişme oranını, derecesini. Mercimeklerim patladı. Çok da ezilmesini istiyoruz. Bu şekliyle 15 dakika kadar kaynadı diyebilirim. Mercimeğimi birazcık soğutacağım. Yine bir 5-10 dakika kadar soğusun. Bulgurunu o zaman ekleyeceğim. Mercimeğimin sıcağı biraz azaldı. Şimdi burada bulgurumu ekleme zamanı. Yarım su bardağı bulgurumu ekliyorum. Şöyle de karıştırıp ağzını kapatacağım. Bulgurumun şişmesini bekleyeceğim. Bulgur da şişti. Şimdi içerisine malzemelerini koyacağız. Hem de soğudu. İlk olarak salçamızı açalım. Şöyle biraz su ekleyerek salçamızı açıyoruz. 1,5 su bardağı su koydum. Daha su eklemesi belki yapacağım. Belki yapmayacağım. Bilmiyorum. Bakacağım. Aşağı malzemeler kısmına zaten yazacağım.
Hangi su ne için kullanılır hepsini yazacağım. Salçamı koydum. Burada yavaş yavaş yeşilliklerimden başlıyorum. Baharatlarımı atıyorum. Yarım limonun suyu batın önemli malzemelerinden birisi. Limonun suyunu da koydum. Birazdan nar ekşisi koyacağım. Damak tadınıza göre seviyorsanız ekleyin, sevmiyorsanız eklemeyin. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum ve karıştırıyorum tüm malzemeleri. Biraz daha su ekleyeceğim. Şöyle içme suyundan biraz koyuyorum. Bir su bardağı kadar koydum. Bir de biraz da cevizimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı kadar cevizimiz vardı. Onu da ekledik. Tuzunu da damak tadınıza göre ayarlayın. Ben mercimek pişerken koydum. Şimdi bu sululuk yeterli. Bu kıvam. Siz de şöyle görün. Şimdi batımızı servise hazırlayabiliriz. Bat tarifimiz bu kadardı. İsterseniz asma yaprağı ya da ekmekle servis yapabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Rus salatası. Öncelikle sebzelerimizi şu şekilde küp küp küçük küçük keseceğiz. Patatesimi ve havucumu küp küp doğradıktan sonra üzerlerine geçecek kadar su koydum. Biraz da tuz attım. Ocakta yumuşayana kadar, dağılana kadar değil arkadaşlar. Yumuşayana kadar pişireceğim. Size de nasıl olması gerektiğini zaten göstereceğim. Bunları ocağa alıyorum. Turşuyla devam edeceğiz. Turşularımı da küp küp doğradım. Artık arkadaşlar malzemelerimiz haşlanınca, patatesimiz ve havucumuz haşlanınca bütün malzemeleri birleştirmeye kaldı iş. Ürünlerimizi pişirdik. Şöyle pişkinliklerini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dağılmadan. Ama pişkinlikleri de çok güzel. Hem dağıtmadık hem de güzelce pişirdik. Şimdi yoğurdumuza şöyle sosunu yapacağız, hazırlayacağız. Mayonezimizi koyuyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. Öncelikle kendi arasında bunları şöyle çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvama getireceğiz. Pürüzsüz bir kıvama getirdim. Karıştırdım 3 malzememi. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar. Bezelyesiz bir miktar ayırdım kenara. Bezelye yemeyen arkadaşlar var evde. O yüzden yoğurdun bir kısmını ona koyacağım. Yani daha sonrasında malzeme neden az diye yorum yapılmasın. Onun için bunu açıklamak istedim. Bir kısmını bunun içerisine aldım. Bu arada sarımsak da atacağız içerisine. Sarımsak atmadık. Hemen sarımsağımızı ekleyelim. Sosumuzun içerisine sarımsağımızı da ekledik. Onu da unutmadan hemen ekliyoruz. Ve malzemelerimizi içerisine atmaya başlayalım. Patates, havuç, bezelye, turşu ve bunları güzelce ezmeden harmanlayalım. Salatamı servise hazırlayacağım. Karışımlarını yaptım. Servise alıyorum. Rus salatası tarifimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.